En çok istediğin özelliklerden bir tanesi olan ücretsiz web sitesi nasıl kurulur videolarına bir yenisi daha eklenecek bugün ve o da Canva ile ücretsiz web site nasıl yapılır olacak. Bugün Canva ile ücretsiz bir web sitesine nasıl yayını alabiliriz ve nasıl oluştururuz onu anlatacağım. Ben bunları anlatmadan önce sen de bu kanala hoşuna gidiyorsa, bu arada beğeniyorsan, içerikleri hoşuna gittiyse abone olup like atmayı unutmuyorsun. Bunlar çok önemli bu arada benim için, kanal için çok önemli şeyler. Hemen anlatmaya devam edelim. Bunun için tabii ki yapmamız gereken canva.com sitesine gitmek olacak. Buradan karşımıza direkt şurada çıkan web sitesi simgesine tıklayıp web sitemizi ücretsiz bir şekilde hazır şablonlarla oluşturmaya başlayabiliriz. Web sitesine tıkladım ve direkt zaten sol tarafta hazır şablonlar karşıma çıktı. Hazır web site şablonları. Ben şu anda tamamen ücretsiz bir sürümdeyim. Herhangi bir üyelik almadım. Zaten burada üyelik al diye de bana söylüyor. Almayacağım diyorum. Devam ediyorum. Buradan sol taraftan istediğimiz bir şablon üzerinde ilerlemeye devam edebiliriz. Tabii ki burada bazıları ücretli şablonlar, bazıları da ücretsiz şablonlar. Biz ücretsiz olanlardan devam edeceğiz. Ben buraya mesela bir güzellik yazsam, güzellik üzerine bir sitesi kurma imkanım olabilir mi? Olabilir ama çok yakında diyorlar. Şuradan güzel bir tanesini seçmeye başlayalım derken vazgeçtim. Ben buradan bir kendim için portföy sitesi oluşturabilirim. Buradan şunu seçelim. Şu hoşuma gitti. Bunu seçtim. Sonrasında ne diyor? Tamam, 4 sayfanın tümünü de uygula diyelim. Buradan 4 sayfanın tümü de uygulandı. Bunların her birisi benim sayfam olacak herhalde. Aynen, birincisi home. Hakkımda My Work ve Contact olarak bir ön izleme, bakalım bu nasıl gözükecek. About dediğimde diğer sayfa, bir şey değil mi? Bayağı da iyi gözüküyormuş aslında. Buraları daha detaylandırma imkanımız olur. Tamam, ön izlemesi güzel. Sonra tabii ki ben Tristan Klosso muyum? Değilim. Ben Erdinç. Bilet olabilir. Şaka şaka. Bulat olsun. Tam burası portfolyo olsun. Burası da geliştirme olarak düzenleyebilirim. Böyle bir ana sayfaya sahip olabilirim tabii ki buradan. Veya buradaki görseli şöyle sağ tıklayıp görseli arka plan olarak ayarla deyip tüm görseli arka plan olarak da ayarlayabiliriz. Ancak burada mesela bu renkler karşıt olması daha uyumlu olur. Hatta şöyle beyazla kalabilirler aynen. Şunu da beyaz yapalım. Beyaz rengimiz nerede? Da karşıt olmadılar ama yine de bu şekilde de kullanılabilir ama hoşuma gitmedi. Geriye aldım. Bu haliyle kalsın bakalım. Ana sayfa böyle gözüksün. Tabii ki şurası da View My Work olarak çalışmalarım olsun gibi bir şey kalabilir aynen. Böyle bırakalım. Ana sayfa bu şekilde olsun. Hemen About kısmına geçelim. About kısmı daha detaylı, alt tarafa kaydırmalı bir şekilde yapılmış. Burada da yine hakkımdaki detaylar, çok önemli detayları burada yazabiliriz. Buradaki metinleri tamamen üzerine tıklayıp değiştirme imkanımız var. Görseller de aynı şekilde bunları sağ taraftan yükleyip buraya sürükle bırak olarak düzenleyebiliriz. Ancak bu haliyle tamamen benim için okeydir. Alt tarafa kaydırma olaylarını mesela nasıl yapabiliriz? Ana sayfada yoktu. Buraya bir bölüm ekle deyip buraya yeni bir tasarım da ekleyebiliriz. Ben buraya bir tane görsel eklemişim mesela, atmışım. Şu görseli şuraya tam ekran olacak şekilde ayarlamak istiyorum. Hatta şöyle biraz da kırpayım. Bunu da ortalayalım şöyle. Biraz büyütebiliriz sanki. Şöyle yapalım. Tekrar ortalayalım. Böyle kalır. Şu başlık yapısını beğendim. Orada CTRL C ve V yapıp kopyaladım. Buraya boyutunu 40 40 yapalım. 50 yapalım, tamam. Bunu da şöyle hizada oluşturalım. Buna da ben kimim yazabilirim. Çok meraklı kişiler hakkındaki soruları sorabilir. Şuradaki text kısmına da yine CTRL-C yapıp şuraya bir yapıştıralım. Bunu da 15 değil de burada 1 olsun. Biraz daha belirgin, büyük olsun. Boyutu, genişliği de şununla aynı kalsınlar. Sonrasında bununla bir saniye. Bununla bunu Shift'e basılı tutarak önce bunu seçtim, sonra bunu seçtim. İkisini seçip gruplandırıp şöyle bir ortalayalım. Şöyle de bir alan kalsın. Sol tarafa da hizalı. Mesela ben bunu ön izleme diyelim. Alt tarafa da baktığımda şöyle de bir alan oluşacak burada. Tabii kocaman olmuş burası. Ama oldu mu? Oldu. Yayınlama kısmını kaldıralım. Alan daha oluşturmuş olabiliriz. Aynı mantık, bölüm ekle diyerek alt tarafa diğer sayfalarımızı da oluşturabiliriz. Bir üçüncü bölüme gerek yok. Ana sayfa böyle kalsın. Hakkımda ve çalışmalarım, kontak olaylarını düzenleme aynı mantıkla üzerine gelip değiştirme imkanımız
var. Bu nasıl gözükecek ona bir tur daha bakalım. Bu şekilde gözükecek. Görünümü gayet hoş. Sağ üst tarafta direkt header yapısını kendisi oluşturuyor. Bir logomuz yok sanırım. Logoyu ekleyemiyoruz sanırım. Veya ekleniyorsa da şu an fikrim yok. Mobil cihazlarda yeniden boyutlandırma açık. Gezinme menüsü ekledi. Zaten gezinme menümüz buydu. Header'dı. O da açık. Bunu şurada mobilde izleyebiliyor muyuz? Mobilde de izleyebiliyorum. Bu şekilde de mobilde görünümü olacakmış. About kısmına da bakalım. Hakkındaki detaylar. Mobilde de bu şekilde gözükecek. Buradaki header menü yapısı da gayet hoş. Mobilde de uyumlu sanırım değil mi? Evet, uyumlu. Burayı kapatalım ön izlemeyi. Pekala. Bunu nasıl yayınlayacağız? Nasıl kullanacağız? Hemen sağ üst taraftan web sitesini yayınla deyip bunu ücretsiz bir şekilde .my.canva.site olarak alan adı bu şekilde olacak şekilde yayınlayabiliriz. Mesela bunu Erdinç Bulat diyelim. Bu şekilde yayınlayabilirim. Bunun farklı yolları da var. Onu da anlatacağım. Yayınla diyelim. Nasıl gözükecek? Şu an yayınlanıyor, hazırlanıyor ve yayınlansın. Web sitesi yayınlandı. Hemen görüntüleyelim nasıl gözükecek bakalım. Dediğim gibi sol üst şuradan baktığımda domainim bu şekilde gözükecek. erdinçbulat.my.canva.site uzantısıyla bu siteyi yayınlayabildik. Tasarımda burada alt tarafta Canva ile tasarlandı kısmı da var. Koşullar destek sağ üstte. Hemen menü yapımız da burada gözüküyor. Gayet temiz bir yapıda tabii ki domainimiz ama bu şekilde olacak. Domain böyle olmasın diyoruz. Bunu nasıl düzenleyebiliriz? Farklı şekilde yapabiliriz. Alan adını domaini özelleştir var ama benden gözükmüyor sanırım. Hemen şurada aslında değişiklikleri yayınla kısmınız hemen sağında bir ok işareti var. Burada domaini düzenleme simgesine tıklıyorum. Altta yeni alan adı domain alın seçeneği var. Buna tıkladığımda bizi alan adı kısmına gönderiyor. İki tane yolumuz var burada. Şu alan adını kullanmak istemiyorsak bu da üçüncüsü. Bu şekilde de kullanabiliriz veya kendi alan adımız için de üçüncü taraflar aracılığıyla aldığımız alan adını bağlama imkanımız var. Bu da nedir? Şöyle kendimi de getireyim şuraya sağ alt tarafta beni de görün. Bu da nedir? Hostinglerden veya benzeri sunuculardan bir alan adı almışsındır. Oradaki yönlendirmeleri yaparak CNAME, name serverlarını yönlendirerek buradaki domain yönlendirmesiyle kendi alanında da kullanabilirsin. Ancak bu bir premium özellikmiş. O yüzden Canva'nın premiumuna sahip olman gerekiyormuş. Premium olmadan yeni alan adı domain satın al özelliğinde kullanabilirsin. Bu da yılda altta yazdığı gibi 770 TL'den başlayan fiyatlarla kendi domainli alan adını buradan alabilirsin. Ancak buradaki problem de şu: 770 TL bir domain için birazcık pahalı gibi geldi bana. Sen bilirsin, ancak başka yerlerde daha ucuza mutlaka bulabilirsin. Bu iki yolla da domain özelleştirmesini veya domain bağlamasını yapabilirsin ama yapmak da istemiyorsan dediğim gibi bu şekilde yayınlandı. Şurada mesela farklı bir ayarlara bakayım, kendimi kaldırayım şuradan. Sosyal medya ön izlemesini açabilirmişiz. Bu şekilde bir ön izleme varmış. Mobil cihazlarda arama motoru görünürlüğünü açık veya kapalı yapabilir. Şifre korumayı da yapmamız gerekiyor. Burada da önemli bir şifre belirleyip bunu aktif etme imkanımız var. Burada anlatmamız gereken başka hiçbir şey yok. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi içerikti bu arada.